Merhaba arkadaşlar. Bugün İzmir'in Çeşme ilçesinin görenleri kendine aşık eden Alaçatı kasabasındayız. Keyifli seyirler. Alaçatı, İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan Ege kıyısındaki bir mahallesi. Çeşme'ye uzaklığı sadece 3 kilometre. İzmir-Alaçatı arası ise 79 kilometre. İzmir-Adnan Menderes Havaalanı'na uzaklığı ise 85 kilometre. Alaçatı üzüm bağları, taş evleri, dar sokakları, butik otelleri, yel değirmenleri ve masa sandalyesiz sokağa serilen eski tarz restoranları ile meşhur. Bundan 10 yıl önce kendi halinde tertemiz ve çok keyifli bir mahalle olan Alaçatı, özellikle rüzgar sörfü etkinlikleriyle 1990'larda çok popüler oldu. Son dönemde isminden sıkça söz ettiren tatilcilerin gözde yerlerinden birine dönüştü. Kesme taşlarla inşa edilen ve begonvil, hanımeli, sardunya gibi rengarenk çiçeklerle süslü cumbalı evleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Rengarenk pencere ve kapıları süslediği cumbalı taş evleri, Arnavut kaldırımlı sokakları, lavanta kokulu hediyelik eşya dükkanları, mavi tahta sandalyeli ve yöreye özgü motiflerle işlenmiş masa örtülerini süslediği kafe ve restoranlarıyla pek keyifli bir atmosfere sahip. Bölgeye özgü şirin mimarisiyle hayranlık uyandıran bu tatil beldesinde kış döneminde yaklaşık 8.000 kişi yaşarken yaz aylarında bu sayı 50.000'e kadar yükseliyor. Alaçatı'nın tarihi hakkında muhtelif iddialar bulunuyor. Onun 14. yüzyılda mı 15. yüzyılda mı Osmanlı toprağı olduğu tartışma konusu. Bunun yanında Alaçatı tarihine baktığımızda kesin olarak bildiğimiz bir şey varsa uzun yıllar o bölgede Rum nüfusunun fazla olduğu. Bu Rum nüfusunun bir kısmı daha sonra gerek 1. Dünya Savaşı öncesinde gerekse sonrasında ve Cumhuriyet döneminde de mübadelelerle Yunanistan'a gitmiş, bir kısmı da burada kalmış ve yaşamını Alaçatı'da sürdürmeye devam etti. Ege'nin bu lavanta kokan şirin kasabası artık ülkemizin en popüler tatil yerleri arasında yerini alıyor. Alaçatı sokaklarını süsleyen mis kokulu çiçekleri bahar aylarını görsel bir şölene dönüştürüyor. İsmini Osmanlı döneminde yaşayan Alacaat aşiretinden alan Alaçatı, antik dönemden bu yana yerleşimin devam ettiği eski bir kasaba. Köklü bir tarihe, şahane bir mimari dokuya sahip. Alaçatı'nın 1850-1890 yılları arasında inşa edilen taş evleri Rum ve Osmanlı mimarisinden izler taşıyor. Yaz sıcağından kurtulmak için kuzey-güney yönünde güneşi az, rüzgarı ise bol alacak şekilde yapılmış. Mübadele sonrasında büyük bir değişim yaşanmış. Alaçatı her ünlü yerin başına gelen aşırı ilgi ve sonrasında da fazla turistikleşmesinden dolayı ilk gelenleri biraz hayal kırıklığına uğratsa da birçoklarının tatil hayallerini süsleyen bir kasaba. Her yıl açılan yeni mekanları, butik otelleri, aktiviteleri ve lezzetleriyle Alaçatı'yı Alaçatı yapan en önemli özelliklerden biri de vahşi yapılaşmaya ve yüksek katlı yapılara izin verilmiyor oluş. Alaçatı'nın dört bir yanına göreceğiniz tüm yapılar taş anlayışına uygun olarak inşa edilmiş durumda. Hacı Memiş Mahallesi'nden başlayarak Kemalpaşa Caddesi'ne kadar uzanan geniş bölge ara sokaklarda dahil olmak üzere bütüncül bir estetik mimariye sahip. Bu rengarenk çiçeklerle bezeli sokaklar özellikle hafta sonlarında fotoğraf çekilmek için birbirleriyle yarışan insanlarla dolup taşıyor. Her köşesi farklı bir rengi ve duyguyu yansıtan Çeşme'nin Alaçatı kasabası sokaklarında dolaşırken kaybolmaktan keyif alacağınız bir yer. Arnavut kaldırımlı dar sokakların iki yanlarında göz alıcı şık butikler, yerel zenginliği göz önüne seren antikacılar, Ege'nin en nadide yemeklerini sunan restoranlar ve sıra dışı kafeler sıralanıyor. Gündüz sokaklarında adım atmanın zor olduğu Alaçatı'nın gece hayatı da bir hayli hareketli. Günün ilk ışıklarıyla birlikte geç yapılan kahvaltının ardından plaj ve kafelere gidilen tatil beldesinde öğleden sonraki dinlenmenin ardından herkes geceye hazırlanıyor. Alaçatı sayıları 400'e ulaşan konsept butik otelleriyle Türkiye'nin en özel bölgelerinden. Her birinin dokusu hikayesi ve bu hikayeyi tamamlayan bir ruhu olan otellerde yüksek sezonda yer bulmak neredeyse imkansızlaşıyor. Renkli dekorasyonlarıyla misafirlerine kendilerini özel hissettiren butik otellerin birçoğunun oda sayısı 5-15 arasında. Kalabalık ve stresten uzak, gürültünün uğramadığı, kapıdan adımınızı atır atmaz ruhunuza işleyen oteller huzur arayışınızın en büyük yardımcısı. Alaçatı merkezde birçoğu canlı müzik eşliğinde muhteşem lezzetler sunan restoran ve kafelerin yanında gündüz plaj olarak hizmet veren birçok beach club'da akşamları eğlence mekanına dönüşüyor. Alaçatı Port eğlence arayanların ilk uğradığı noktalardan.
Alaçatı'da listeden öte ve önce yapmanız gereken bir şey varsa o da Şirin kasabının Arnavut kaldırımlı dar sokaklarında yürümek. Taş sokakları arşınlamak, ara sokaklarını süsleyen cumbalı evlerin önünden geçmek insana keyif veriyor. Bu ünlü tatil beldesi sörf denildiğinde Türkiye'de ilk akla gelen yerlerden biri olmasına rağmen deniz kenarında değil. Bu nedenle sörf yapmak ve denize girmek isteyenler yaklaşık 5-10 kilometre uzaklıktaki harika Alaçatı plajları ve koylarına gidebilir. Alaçatı Çark Plajı ve Delikli Koy bu çevredeki en ünlü plajlardan. Eğer dilerseniz Alaçatı'dan biraz uzaklaşıp incecik kumlara sahip upuzun kumsalıyla bilinen Çeşme Ilıca plajına da ulaşabilirsiniz. Son yıllarda özellikle İstanbul yatırımcılarının da ilgi gösterdiği Alaçatı'da çok sayıda eğlence mekanı açıldı. Bazıları gündüz beach club, gece ise eğlence mekanına dönüşen bu yerlerde zaman zaman ünlü şarkıcılar ve DJ'ler de sahne alıyor. Birbirinden güzel plajları akşamüstü başlayıp sabahın ilk ışıklarına kadar süren Alaçatı gece hayatı kendinden sık sık söz ettiriyor. Alaçatı Ot Festivali'nin ünü Alaçatı sınırlarını aşan bir etkinlik. Efsanelere göre 1001 çeşit ot yetişen Alaçatı'nın şifalı otlarıyla yapılan yemeklerin sergilendiği, çeşitli yarışmaların düzenlendiği festivale çok sayıda turist katılıyor. Alaçatı'ya ve Ege bölgesine özgü otlarla yapılacak birbirinden lezzet yemekleri tadabileceğiniz bu festival kapsamında atölye çalışmaları, paneller ve ödüllü yarışmalar da düzenleniyor. Bölgede tatil sezonunun başladığını temsil eden bu festivale gitmeyi düşünenlerin konaklama ve uçak bileti konusunda önceden rezervasyon yapmasında yarar var. Eğer geç kalırsanız yoğun ilgi yüzünden yer bulmakta zorlanabilirsiniz. Nisan ayının ilk haftasında gerçekleşen festivalde yapılan yemeklerde beldede üretilen zeytinyağlar kullanılıyor. İzmir Çeşme'nin Alaçatı kasabasından bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Gelecek bölümde bambaşka yerlerde tekrar görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın. Bu arada kanalımızı takip etmeyi unutmayın.